Çançamaya'nın en büyük simgelerinden birisi olan Katı Boyaz'a sonunda geldik. Herkese selamlar dostlar. Peru denince aklım Machu Picchu ve Nazca gibi herkesin bildiği yerler gelir. Ama bugün sizleri bambaşka bir yere götürüyorum. La Merced, Çançamaya. Peru'nun kahve vatanı, aynı zamanda tropikal doğası da insanları büyülüyor. Zaten bugün de hem şelale hem de tropikal ormanları keşfedeceğiz sizlerle. Videoda geçmeden önce sizlerden küçük bir ricam var. Bana bu yolculukta hem destek hem de ortak olmak isterseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizlerin destekleri benim için çok önemli. Şimdiden de her birinizle teşekkür ederim destekleriniz için. Eğer hazırsanız La Merced macerası başlasın o zaman. Ana meydanı. Şurada bir kilise var. Burası da böyle ufak bir meydan. Tabii bugün hafta sonu olduğu için biraz daha kalabalık. Hem şöyle etrafta da farklı tur firmaları var. Her firmaya göre de fiyatlar değişiyor yani. Ama ben ucuza bir tur firması buldum. Bugün onlarla gideceğiz. Harika, güzel yerler göreceğiz bugün. Yine restoranlar, hosteller, oteller vesaire de bulunuyor. Ama şunu söyleyeyim otellerle ilgili. Yani internet üzerinden oda vesaire kiralarsanız biraz daha yüksek oluyor. Yani ben buraya geldim. Buradaki otellerle araştırdım, ettim, konuştum. 40 solese buldum yani tek kişilik. Eğer çift kişilik isterseniz de fiyatı 80 soles. Kuş bakışı bakabileceğimiz yere geldik. Buraya da mototaksilerle geldik. Fiyatı tek yön 5 soles. Gidiş geliş yaparsanız en fazla 8 solese kadar düşürüyorlardı fiyatını. Çançamaya Vadisi yüzyıllar boyunca aşağı yukarı Yanaşa gibi yerli toplulukların yaşam alanıydı. 1635'te ilk kez İspanyol misyonerler bu bölgeye geldi ancak yerli halkın derinleşi nedeniyle uzun süre bölge tam kolonileştirilmemiş. Fakat 1869 yılında Peru hükümeti bölgeyi kolonileştirmek için göçmenleri teşvik etti. Özellikle Almanya, Avusturya, İtalyan gibi göçmenler bu bölgeye yerleşti. O dönemde de kahve büyük ölçüde önem kazandı. Hem Avrupalı göçmenlerin hem de yerli kültürlerin izlerini taşıyan bir kasaba şu anda. Farklı kuş türlerinin olduğu bir ekoloji bahçesine geldik. Giriş ücreti de 10 soles yani 3-4 dolar gibi bir şey yapıyor. Sizlere böyle farklı kuş türlerini göstereceğim. Giriş ücretini ödedik. Böyle bitki türleri vesaire de yapmışlar. Şu karşıda da farklı kuş türleri de var da onları en son göreceğiz. Yılan türleri var, rengi değişik. Bu kedi de şuradaki anakondaya bakıyor. Gerçi bayağı bir korkutucu. İsmi de Scientifico Boa Constrictor diye geçiyor. Bunlar demiş tavuk galiba. İsim yazmıyor. Sincap var. Bayağı hareketli. Şurada sanırım Peru'ya ait bir kuş türü var. Tucaneta diyor. Şunun rengine bakar mısınız? Ağzı bayağı büyük. Bu da hareketli. Yani Peru'nun Amazon bölgesinde çokça bulunuyor bu kuş türleri. Özellikle şu kuş türü dostlar. Gaito da Las Locas diye geçiyor. Şunun renginin güzelliğine bakar mısınız? Peru'nun Amazon ormanlarında bulunuyor yine bu da. Peru'nun en meşhur kuş türlerinden birisi. Turuncu ve bayağı sinirli gibi. Burada ne varmış? Tucan Pecho Amarillo. Şu da yine Amazon ormanlarına ait bir kuş türü. Büyük gagalı. Rengine bakar mısınız? Ne kadar etkileyici. Kış kısmı yarasa gibi bir şey, değişik kuş türü ilk defa görüyorum. Burada ne varmış? Oy! Bayağı büyük. Akbaba gibi bir şey bunlar. İlk defa görüyorum. Bayağı korkutucu ve ürpertici. Şurada da devamı var. İsmi burada. Aguila Negro diye geçiyor. Peru'ya ait bir akbaba sanırım. Bayağı korkutucular. Yine böyle devam ediyor. Vay, bunun şu karşıdaki renge bakar mısınız? Altın rengi.
İsmi neymiş? Faysan Gigi Yellow diye geçiyor. Gerçekten ilk defa görüyorum. Sanırım tavus kuşuna benzer bir şey bunlar. Faysan yine platoda diyor. Enteresan. Bunlar horoz vesaire. Şunun rengine, güzelliğine bakar mısınız? Beyaz, siyah, her renk var. Ördekler bulunuyor burada da. Şunlar yavru ördekler. Bakın bu biraz sakin. Kafasını sevdiriyor. Gerçek beyaz renkli tavus kuşları bulunuyor. Şunun rengi bayağıymış. Fakat şuna bakar mısınız ne kadar büyük. Az kalsın burada da kaplumbağalara basacaktım. Bayağı büyük bunlar da. Böyle kendi haline takılıyorlar. Oo, bizim için kanatlarını açmış. Şunun desenlerin güzelliğine bakar mısınız? Şu kızım galiba yine farklı, aynı tavus kuşu var. Bu daha büyükmüş. Oo. Ne kadar büyük bunlar ya. Sanki hormon basmışlar gibi bir şey. Burada da horozlar vesaire bulunuyor. Şu horozun büyüğüne bakar mısınız? Paçalı. Bunlara ne yedirmişler böyle bakar. Şişmişler bunlar. Neyse ki o kadar sinirli değilmiş yani. Kendini sevdiriyor. Şunun tatlına bakar mısınız? Burada da bir papağan dışarı çıkmış. Gerçi biraz sinirli gibi. Kameraya yansıyor mu bilmiyorum ama şöyle daha iyi gözüküyor gibi. La Merced Çan Çamayı'nın en ilginç yapılarından birisine geldik. Puente Kemik Yeri. 1917'de tamamen ağaç gövdeleri ve sarmaşıklarla inşa edilen bu asma köprü Çan Çamayı Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlıyor. Yaklaşık da 75 metre uzunluğunda. Köprü hem tarihi önemi hem de ziyaretçinin mutlaka görmesi gereken bir yer tabi. Sanırım burada balık vesaire de tutuyorlar gibi bir şey diyeceğim. Şu karşıda bir insan var ama tam anlamadım. Arka taraflarda da yine farklı şelaleler var. Fakat yürüme mesafesi yaklaşık 1 saat gibi vesaire sürüyor. O yüzden bugün oraya belki gidemeyebiliriz. Fakat burası gerçekten bayağı iyiymiş. Şimdi turumuza çok farklı bir yere geldik. Şu karşıda gördüğünüz hayvanı ziyaret edeceğiz. Bakın farklı hayvanlar da var. Giriş ücreti de 10 soles. Yine yaklaşık o da 3-4 dolar gibi bir şey yapıyor. Dediğim gibi şu hayvanı göreceğiz. O dediğim pakarana hayvanı bu. Biraz insana benziyor gibi. İlginç. İlk defa görüyorum yani. Şimdi bu kadar göreceğimiz bir alan var. Şu karşıda gördüğünüz Misarşo isimli hayvan. Tabi buna değerli kılan da bu hayvanın dışkısından kahve yapıyorlar ve dünyanın en pahalı kahvesi olduğu söyleniyor. Sanırım Endonezya veya Tayland'da hayvanın dışkısından kahve yapılıyordu. Bakın şöyle yakından göstereyim. Çan Çamayı deyince akla birkaç tane şelale geliyor. Onlardan birisine geldik. En meşhur olanı Catarata Valle de la Nova'ya. Şimdi şuradan gireceğiz. Giriş ücreti de 4 soles. Şelaleye doğru yürüyoruz. Şu ortamın güzelliğine bakar mısınız? İnanılmaz, görünmüyor mu? Farklı hayvan türleri de var yine burada. Sanırım şu aşağı doğru gideceğiz. Şuranın güzelliğine bakın ya. Gerçekten nefes kesici. Muazzam. Şu aşağı doğru gideceğiz. Şelale de bu. Şu aşağı doğru da gidiyor. Orası bayağı iyi. Ne yazık ki aşağı kadar inemiyoruz. Çünkü bayağı uzun sürüyor yolculuk. O yüzden sadece burada bir fotoğraf çekilip devam edeceğiz. Belki başka zaman tekrar buraya gelirsek tursuz aşağı inip yine tek keşfederiz. Ama buradan bile manzara harika. İnanılmaz gözüküyor. Doğa burada başka bir seviye gerçekten. Katar'da de Vela Nova'dan çıktık. Şimdi Katar'da Boğaz'a geldik.
Fakat bu kadar yorucu olacağını beklemiyordum. Araçlar Katarata Boyoz'a gelemiyor, yollar bozuk olduğu için 10-15 dakikalık bir yürüme mesafesiyle ulaşabiliyoruz. Sanırım şu arkada bir yerde şelale. Bu şelale de aynı zamanda o diğer şelale olan Katar'da de Valle Nova'ya bağlanıyor. Çançamaya'nın en büyük simgelerinden birisi olan Katarata Boyoz'a sonunda geldik. Şu doğanın ihtişamına bakar mısın? Gerçekten tek kelimeyle şahane. Tabi bugün hafta sonu olduğu için burası ana baba günü. Buradan da anlayamazsınız ne kadar turistik bir yer olduğunu. Gerçekten yani nefesim tutuldu burada. Tabii tek sorun suyun rengi biraz pis olması. Onun dışında gerçekten ortam muazzam. Çoğu karşıda da bir şelale bulunuyor. Gerçi oraya pek gidiş yok gibi. Tropikal ormanların içinde harika bir yer gerçekten burası. Umarım bir gün siz de buralara gelip keşfetmenizi çok isterim. O kadar çok da pahalı bir yer değil. Giriş ücreti 4 soles, turda 20 soles. Yaklaşık 10 dolara, 12 dolara böyle harika yerleri görebiliyorsunuz Peru'da. Şelaleden çıktık. Şimdi botlarla nehirde tur yapacağız. Aksiyon yaşayacağız. Burası da Yürünaki köy diye geçiyor. Ufak bir yer yani. Çançamoya'da yani La Merced'de 200 saat uzaklıkta bulunuyor. Nehirde burası. Şu aşağıdaki botlarla tur yapacağız. Giriş ücretimizi ödeyelim şimdi. Fakat burası da bayağı iyiymiş. Bakın şurada da Hindistan cevizi ağacı var. Tam olgunlaşmamış. Botlara başladık. Bot ücreti de 10 soles. Tabii şöyle bayağı aksiyon da yaşıyoruz. Burası da Yürüneki Nehri. Su gerçi biraz pis. Çançamaya'nın ilk yerleşim halkının bulunduğu yere geldik. Komete Aşanikam. Burada dans gösterisi vesaire oluyor. Burası da Pereni'de bulunuyor. O zamanın kültürünü, geleneği burada hala yaşatıyorlar. Bakın burada da böyle roller var. Hello. How are you? Speaking English, speaking Spanish. Hola. O ne kadar tatlı. Burada ne yapıyorlar anlamadım ama bir şeyler oluyor. Ateş terörümüzü yapıp dans ediyorlar. Şimdi biz de sanırım dans edeceğiz. Şu abinin tipi bir şey değil. Bayağı enteresan bir dans gösterisi. Bugünlük benden bu kadar. Açıkçası biraz yoruldum ama çok keyif aldım. İyi ki seyahat etmeye başlamışım. Her geçen gün daha da emin oluyorum. Günübirlik turdu ama dop dolu geçti. Fiyatlardan oldukça uygun. Sadece turistik restoranlar biraz tuzlu. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Eğer öyleyse videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Sizlerin destekleri benim için çok önemli. Şimdiden de her birinize teşekkürlerimi iletiyorum. Bir sonraki keşif videosunda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.